Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben de pullu iplerle tasarım yapmak istedim ve ortaya böyle çok tatlı, çok şık bir bebek yeleği çıktı. Üstelik örmesi de çok kolay. Düz örgüden oluşan bir yelek arkadaşlar. Yeleğimizi 3 parça halinde örüyoruz. Önce ön parçalarımı, daha sonra arka parçayı örüp omuz kısımlarından birleştirdim. Kolları örüp yine aynı şekilde yakasını ve yeleğimizin alt kısmını örerek yeleğimi tamamladım. Yeleğimi örerken 4 numara şiş kullandım. Eliniz sıkıysa 4,5 numara şiş de kullanabilirsiniz. Yeleğimde şu ipleri kullandım arkadaşlar. Nevel Shine'ın siyah rengini tercih ettim. 50 gramı 115 metre. Bu ipimden 1,5 yumak kullandım. Diğer ipim Gazzal'ın Rock'n'Roll ipi. Yine 50 gramı 115 metre uzunluğunda. İkisini birleştirerek ördüm arkadaşlar, beden kısımlarını, ön bedeni ve arka bedeni. Daha sonra kenarlarını fezanın kuğu ipini 2 kat yaparak kullandım. Bir yumak yeterli arkadaşlar. Gazzal Rock'n'Roll'dan da 2,5-3 yumağa yakın ip kullandım. Yine Gazzal ve fezanın kuğu ipini birleştirerek kollarını ve yakasını örerek yeleğimi tamamladım. Ortaya böyle çok şık bir tasarım çıktı. Şöyle ölçüsünü de vereyim. Beden genişliği 29 santim. Beden uzunluğu 36 santim. 1,5-2, hatta bebeğin kilosuna göre 2,5 yaşa kadar da kullanılabilir. Zaten bu yeleğimiz düz örgüden oluştuğu için arkadaşlar, yeleği büyütmek ve küçültmek çok kolay. Ön bedenlere 2'şer ilmek eklediyseniz arka bedene 4, 3'er ilmek eklediyseniz de arka bedene 6 ilmek ekleyerek örebilirsiniz. Ben şöyle arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir bebek yeleği oldu. Bu yeleğimde düğme kullanmadığım için bağcık yaptım arkadaşlar. Bağcığı iç kısmına karşılıklı gelecek şekilde diktim. Görünmüyor zaten. İsterseniz çıt çıt dikerek de kullanabilirsiniz. Ben çok severek ve keyifle ördüm arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sonraki çalışmalarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız yeleğimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğim için 4 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İplerim de bunlar. Gazzal, Rock Roll ve Nevel Shine siyah ipini kullanacağım. Bu da siyah ve gümüş karışık bir ip arkadaşlar. Gerçekten ipin dokusu çok güzel, yumuşacık. İkisini birlikte öreceğim. Sizler de aynı ipleri kullanmak isterseniz ekran görüntüsü alarak tuhafiyelerden alabilirsiniz. Farklı marka ipler de var arkadaşlar. İsterseniz de farklı iple yine pullu ipi bu şekilde birleştirerek kullanabilirsiniz. Yeleğimin önce ben ön parçasını öreceğim. Önce sağ ön parçasını birlikte örelim. İpin dokusu yumuşacık ve dolgun bir ip arkadaşlar. Dış giyim için gerçekten uygun. İkisini bu şekilde birleştirdikten sonra 4 numaralı şişimize ön parçamız için 28 ilmek atalım. İlmekleri ben bu şekilde atıyorum. Şimdi 28 ilmeğimi atıp geliyorum.
28 ilmeği attıktan sonra buraya bir düğüm atarak sıkıştırıyorum. Bir sıra haroşa öreceğim. Kıvrılma olmasın diye sadece bir sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. İlk ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum başlarken. Sonraki sıralarda ilk ilmeği örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kıvrılma olmaması için uç kısmında bu şekilde bir sıra haroşa öreceğiz. Pullar arkadaşlar örerken hem arka yüze hem de ön yüze denk geliyor. Ön yüzde daha yoğun pullu olmasını isterseniz elinizle şu şekilde pulları ön yüze çevirebilirsiniz. Daha az görüntü olarak daha az pullu görünmesini istiyorsanız da herhangi bir şey yapmadan örebilirsiniz. Çünkü hem arka yüze hem de ön yüze pullar denk geliyor. Ben yoğun pullu istediğim için elimle pulları ön yüze çevirmeye çalışıyorum örerken. Arka yüzde bir sıra ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar. Dört numaralı şişimize 28 ilmekle başlayıp ön parçamızı örüyoruz. Önce sağ parçamızı örelim. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Arka yüzde bir sıra ters ördük. Şimdi bir sırada ön yüzde ters öreceğim. İlk ilmeği artık örmeden alıyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ön yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Bir sıra haroşa olması için arka yüzde de bir sıra ters olarak öreceğim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Düz örgü olarak öreceğiz arkadaşlar yeleğimizi. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak. Fakat etek ucunun kıvrılmaması için bir sıra haroşa örüyorum. Lastik örmüyorum. Sadece bir sıra haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi lastik kısmını bir sıra haroşa olarak örmüş olduk arkadaşlar. Yakından göstereyim. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi yoğun pullu olmasını istiyorsanız pulları örerken ön yüze gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Elinizle ön yüze doğru pulları getirebilirsiniz. Çünkü pullar örerken hem arka yüze denk geliyor hem ön yüze denk geliyor. Pulların seyrek görünmesini isterseniz de herhangi bir işlem yapmadan düz olarak örebilirsiniz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplamda 49 sıra öreceğim arkadaşlar. Ördükten sonra ölçüsünü de vereceğim. Çünkü elimizin sıkılığına göre değişiklik gösterebilir ölçüler. O yüzden santim olarak da ölçüsünü vereceğim. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz.
Bu yeleği arkadaşlar büyüğünü ya da küçüğünü yapmak gerçekten çok kolay. Düz bir yelek olduğu için benim vermiş olduğum ölçülerden daha büyük yapmak isterseniz ilmek sayısını 2 ilmek, 4 ilmek ya da işte 6 ilmek olarak artırabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de yine ön bedenden 2 ilmek, arka bedenden de 4 ilmek eksik başlayabilirsiniz. Şimdi arka yüzde ters olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüzü tamamladım. Dediğim gibi pullar hem arka yüze denk geliyor hem de ön yüze denk geliyor arkadaşlar. Ben yoğun olmasını istediğim için arka yüzden ön yüze pulları şu şekilde geçiriyorum. Kolaylıkla geçiyor zaten. Şimdi sağ ön parçamızı 49 sıra olana kadar örelim. Şuradan sayıyorum arkadaşlar. Şurada düz kısım var arka yüzde. Ondan sonra 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Toplamda 49 sıra olana kadar örüp gelelim. Sağ ön parçamı 49 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi santim olarak da ölçüsünü veriyorum. 17 santim olana kadar ördüm. Dediğim gibi daha büyük ölçülerde yapmak isterseniz boyunu daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada yaka oyuntusu için kesim yapacağım. Sağ parçamız olduğu için yaka oyuntusu için kesimleri sol tarafta yapacağım. Tam şu kısımda kesim yapacağız. Kol oyuntusunu daha sonra yapacağım. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri düz olarak örelim. On 17 santim ördükten sonra yaka oyuntusu için kesim yapıyoruz. Toplamda 49 sıra. Şu an 50. sırayı örüyorum. Ayrıntılı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Hem örgüye yeni başlayanlar için hem de örgüyü bilenler için ayrıntılı olarak anlatmış oluyorum. Örgüye yeni başlayanlar benden ayrıntılı olarak anlatmamı istiyorlar arkadaşlar. Sizler acemi değilseniz videoyu hızlandırabilirsiniz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Yakası için bir ilmek kesmiş olduk. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp arka yüzü ters olarak örüp gelelim. Sonda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüyoruz. Arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyoruz. Yakası için bir ilmek kestim. Bir ilmek daha keseceğim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım.
Yine sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yakası için 3. ilmeğimizi keseceğiz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yaka oyuntusu da yavaş yavaş oluşmaya başladı. 3 ilmek eksiltmiş olduk. Yine arka yüzü ters olarak örüp gelelim. Ön yüze geçtim. 3 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. 4. ilmeği de yine aynı şekilde göstermiş olduğum gibi keselim. Daha sonra 5. ilmeğimizi de kesip gelelim. Yaka oyuntusu için her sırada birer ilmek keserek her ön yüzde 5 ilmek eksiltmiş olduk yaka oyuntusu için. Şimdi kol oyuntusu için kesim yapacağım. Kol oyuntusu için sağ taraftan kesim yapacağız. İlmeği şu şekilde şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte kestim. 2 3 ilmek keseceğim. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 1 ilmek daha kestim. 3 kol oyuntusu için 3 ilmek kesmiş olduk. 5 ilmek yakasından kesmiştik. 3 ilmek de buradan kestik. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi santim olarak da tekrar ölçüsünü vereyim. 21 22 santim arkadaşlar, kol oyuntusuna başladığımızda 21-22 santim olması gerekiyor. Yaka oyuntusuna yine devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum ilmeklerimi. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Kol oyuntusu için bu sırada 2 defa keseceğim. Yine ilmeği şişime takıyorum. İlmeği çevirip düzgün denk gelmesi için 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeği şişime taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek kesmiş olduk. Bir önceki sırada 3, bu sırada 2 ilmek kestik. Kol oyuntusu için 5 ilmek kesmiş olduk. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Yaka oyuntusu için kesimlere devam ediyoruz. Yaka oyuntusunu sol tarafta, kol oyuntusunu sağ tarafta kesiyoruz. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Kol oyuntusu için artık kesim yapmıyoruz. Bir sırada 3, diğer sırada 2 ilmek keserek kol oyuntusunu tamamlamış oldum. Yaka oyuntusuna bu sırada da devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım.
Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini sol taraftan girip düz olarak kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi şişimizde olan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şişimizde olan 15 ilmeğimizle omuz kısmına kadar örelim arkadaşlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak omuz kısmına kadar örelim. Yani omuz kısmına kadar toplamda 33-34 santim olana kadar örelim arkadaşlar. Daha uzun isterseniz daha fazla da örebilirsiniz. Şimdi ben 33-34 sıraya tamamlayıp geleceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Sağ parçamı 34 santim olana kadar ördüm. İlmeklerimi ise ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra omuz kısımlarından örerek birleştireceğim arka parçamızı ördükten sonra. Şimdi pullu ipimi kısa kesiyorum. Diğer ipimi ise omuz kısmını örerken birleştirmek için uzun bırakıyorum. Şimdi sol parçamızı örmeye geçebiliriz. Sağ parçamızı 30 santim örüp tamamladık. Sol parçamız için de yine 4 numaralı şişimize 28 ilmek atarak başladım. Bir haroşa sırası ördüm. Sağ parçamızda olduğu gibi. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak tam şu kısımdan sayıyorum. 2 4 sıramız olmuş. Toplamda 49 sıra olana kadar örelim. Yine bu parçamızda da yaka kesimlerine başlayalım. Bu parçamızda, yani sol parçamızda yaka kesimlerini sağ tarafta, kol kesimini ise sol tarafta yapacağız. Şimdi 49 sıra olana kadar örüp gelelim. Sol parçamızda 49 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. Diğer parçayı kaç santim ördüyseniz bu parçanızda o kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi sol parçada yaka kesimini sağ tarafta yapacağım sıra başında. Sağ taraf bu taraf arkadaşlar, bu bizim sol parçamız. Şimdi burada yakası için ilk kesimi yapacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra ipimi arkaya alıyorum. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi bütün ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örmeye devam ediyorum. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp yakası için ikinci ilmeğimizi keselim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine yakamız için sağ tarafta kesim yapacağız. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Yine aynı şekilde ön yüzü düz olarak örüyoruz. Yakası için 2 ilmek eksiltmiş olduk. Her ön yüzde birer ilmek kesiyoruz. Ön yüzü tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp tekrar ön yüze geçip yakası için 3. ilmeğimizi keselim. Ön yüze geçtim. Yaka oyuntusu için 3. ilmeğimi kesiyoruz. Yine ilk ilmeği alıp ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplamda yakası için 5 ilmek keselim. Daha sonra kol oyuntusu için sol tarafta kesim yapacağım.
Üçüncü kesimi yaptık. Beşinci kesime yapıp gelelim. Yaka oyuntusu için her ön yüzde birer ilmek keserek 5 ilmek kestik. Şişimde 23 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi kol için kesim yapacağım. Sol tarafta 3 ilmek keseceğim. Yakası için de yine bir ilmek daha kesiyorum. Yakası için toplamda 8 ilmek kesmemiz gerekiyor. 6. ilmeğimi kestim yakası için. Sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Kol oyuntusu için 3 ilmek keseceğim. İlmekleri arka yüzde kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeğin içerisine girdim. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. 1 ilmek kesmiş oldum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3. 3 ilmek kesmiş oldum kol oyuntusu için. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yine yakası için 7. ilmeğimi kesiyorum. İlk ilmeği aldıktan sonra ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Kol oyuntusu için 2 ilmek daha kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 ilmeğin içerisine girip 2 ilmeği ters olarak örüyorum. İlmeği tekrar şişme taktım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Arka yüzü ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Kol için bu kadar kesim yapacağız arkadaşlar. Önce 3 sonra 2 ilmek kestik. Yakası için 1 ilmek kesip tamamlayacağım. Yakası için de toplamda her ön yüzde birer ilmek keserek 8 ilmek kesiyoruz. Şu an 8. ilmeğimi kesiyorum. Şişimizde 15 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi 15 ilmeğimizle sağ parçamızı kaç sıra ördüysek bu parçayı da o sırada örüp tamamlayalım. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Şimdi ben omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Ön parçalarımızı tamamladıktan sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Ben arka parçamı yine 4 numaralı şişimize 60 ilmek başladım. Kıvrılma olmasın diye bir sıra haroşa ördüm. Daha sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 49 sıra olana kadar ördüm. Şimdi her iki kenarda da kol oyuntusu için kesim yapacağım. 49 sıra ördükten sonra 3 ilmek bu kenarda öreceğim. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ön parçalarda kesmiş olduğumuz gibi kesiyoruz. 1 ilmek kestim. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, 1 ilmek daha kesiyorum. 3. 3 ilmek bu kenarda kestim kol oyuntusu için. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıramı tamamladım. Şimdi bu kenarda da yine 3 ilmek keseceğim.
Bu kenarda arka yüzde kesiyorum. İlmeklerimizi şu şekilde kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği şişe taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğimi şişe taktım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu kenarda da 3 ilmek kesmiş olduk. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Bu sırada 2 ilmek keseceğim kol oyuntusu için. Yine ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp arka yüze geçelim. Arka yüze geçtim. Bu kenarda da 2 ilmek keseceğim. Ters örerek kesiyorum ilmeklerimi. Bu sırada da bu kenarda 2 ilmek kesiyorum. Her iki kenarda da 5 ilmek kesmiş olduk. Önce 3 ilmek, daha sonra 2 ilmek kestik. 5 ilmek bu kenarda, 5 ilmek de bu kenarda, toplamda 10 ilmek eksiltmiş olduk. 60 ilmeğimiz vardı. Şişimizde 50 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 50 ilmekle omuz kısmına kadar öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek, bu kısım ters kısmı, bu kısımda düz kısmı arkadaşlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek omuz kısmına kadar örüp gelelim. Ön parçada olduğu gibi arkadaşlar 49 sıra ördükten sonra kol oyuntusu için ilmek kesiyoruz. Santim olarak da ölçülerini vermiştim. Ön parçalarınızı kaç sırada kestiyseniz arka parçayı da o sırada kesmeniz gerekiyor. Şimdi omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Arka parçamızı omuz kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda ön parçalar ve arka parçalar toplam sıra sayısı 95 sıra. 95 sıra olana kadar omuz kısmına kadar ördüm. Kol kesimlerini arkadaşlar 49 sıra demişim, fakat kol kesimlerini 59. sırada yapıyoruz. Ön parçalardaki şu şekilde göstereyim. Ön parçalardaki yaka oyuntusuna 49. sırada başlıyoruz. Kol kesmini 59. sırada yapıyoruz. Yine arka parçamızın kol kesimlerini 59. Sırada yaptım. Ben yanlışlıkla 49 sıra demişim. Sizler zaten örerken ön parçaların kol kesimini kaç sırada yaptıysanız arka parçanızı da o sırada yapmanız gerekiyor. Şimdi ben 95 sıra ördükten sonra arka yüzdeyim. Arka yüzde 15 ilmek omuz için ters olarak öreceğim. 1 2 3 15 ilmek ördükten sonra yine sıra sonunda 15 ilmeğimiz kalana kadar yakada olan ilmeklerimi keseceğim. Yakada olan ilmekleri ikişer ikişer keseceğim arkadaşlar. 2 ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Ön parçalarda da yine
15 ilmeğimiz vardı. 15 ilmekle omuz kısmına kadar örmüştük. Arka parçada da 15 ilmek ördükten sonra yakasını kesiyoruz. Yakasını 15 ilmek kalana kadar kesip gelelim. Yakada olan ilmekleri kestim. Şimdi kalan 15 ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yine en sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Her iki omuzda da 15 ilmeğimiz var. Ortada olan ilmekleri göstermiş olduğum gibi kestim. Şimdi ön parçalarla arka parçamızı birleştirelim. Örmüş olduğumuz sol parçamızı arka parçamızın sol tarafını üzerine yerleştiriyorum. Omuz kısımlarından örerek birleştireceğim. Nasıl birleştiriyorum arkadaşlar? Şişlerimin yönünün aynı olmasına dikkat ediyorum. Daha sonra ön parçayı arkaya çevirip yeleğimizin ters yönüne geçiyoruz. Ters yönüne geçtikten sonra bir ilmek arka parçamızdan, bir ilmek ön parçadan alarak tek şişe geçiyorum ilmeklerimin tamamını. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alarak bütün ilmekleri tek şişe geçirelim. Bildiğiniz birleştirme tekniği varsa arkadaşlar, farklı bir birleştirme tekniği, o şekilde de yapabilirsiniz. Benim göstermiş olduğum gibi yapmanız şart değil. İsterseniz her iki omuzu da kestikten sonra iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Fakat bu yöntem kolay olduğu için ben örmüş olduğum bütün yeleklerin omuz kısımlarını bu yöntemle birleştiriyorum. Şimdi bütün ilmekleri tek şişe geçirdim. Görüntü olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ipimin olduğu yöne geçtim. Şu ipimle arkadaşlar, kalın ipimle üçer üçer ilmekleri örerek birleştireceğim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi hem ön parçadan hem arka parçadan alarak tek şişe geçirdikten sonra bu şekilde ilmekleri üçer üçer kesiyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi kesip gelelim. Pullar olduğu için ilmekleri almak biraz zor arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimi üçer üçer kesip geliyorum. İlmeklerin hepsini birleştirdim arkadaşlar. Düzgün bir birleştirme tekniğini kullandım. Birleştirme yerimiz belli olmuyor arkadaşlar. Dıştan görüntüsü böyle, içten görüntüsü de böyle oldu. Şimdi sol parçamızı birleştirdik omuz kısmından. Örmüş olduğumuz sağ ön parçamızı da yine arka parçanın üzerine koyalım. Yine şişlerimizin aynı yöne gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Şişlerim aynı yöne bakıyor. Şimdi yine 4 numaralı şişle ilmeklerimizi tek şişe geçirelim.
ve 4 numara şiş aldım. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıyorum. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak ilmeklerin tamamını tek şişe geçirelim. İlmekleri tek şişe geçirdim. Yine ön parçayı arkaya doğru çevirip iç yüze geçip ilmekleri elimizle düzeltelim. Yine kalın ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Pullu iple birleştirme yapmıyoruz. Kalın ipimizle omuz kısmını üçer ilmek keserek birleştirelim. 3 ilmeğimizi şişimize geçirdikten sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği tekrar şişime takıp tekrar 3 ilmeği birlikte alıp üçünü birlikte örüyorum. İlmeği şişime geçirip tekrar 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi üçer üçer ters olarak örüp bu omuz kısmını da birleştirip gelelim. Omuz kısımlarını birleştirdikten sonra kol kenarlarına bu şekilde tüylü olarak örüyorum arkadaşlar. Tüylü ip olarak fezanın kuğu ipini kullandım. Siyah rengi kullandım arkadaşlar. Feza kuğu ve gazzal rak ipimizi birlikte ördüm. Şimdi ilk önce kol ilmeklerini çıkaralım. Sadece tüylü ipi eklemeden sadece gazzal rak ipimizle ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İpimi yeleğimin arkasına bağladım. Şimdi buradan ilmekleri çıkarıp yine 4 numaralı şişime geçireceğim. İlk ilmeği çıkardım. 1 2 kol oyuntusunu yaptığımız kısımlardan çıkarıyoruz. Bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 daha sonra 2 ilmek kesmiştik. O kısımdan çıkarıyorum. Hemen yanındaki ilmekten ilmekleri çıkarıyorum. Daha sonra aradaki küçük boşluklardan ilmek çıkarıyorum. 2 kez büyük boşluklardan, bakın arkadaşlar, tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama büyük boşluklardan ilmekleri çıkarıyoruz. 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra 1 ilmek küçük boşluklardan çıkararak devam edeceğiz. 1 ilmek büyük boşluktan, hemen yanında yine tekrar büyük boşluk var. 1 ilmek daha büyük boşluktan, 2 büyük boşluğun ortasına batıyorum. 1 ilmek küçük boşluktan çıkarırsak ilmek sayımız bu şekilde daha iyi oluyor. 1 ilmek küçük boşluktan, büyük boşluktan 1 ilmek daha büyük boşluktan, 2 ilmek büyük boşluktan çıkardıktan sonra 2 büyük boşluğun arasındaki küçük boşluktan ilmeklerimi çıkararak devam edeceğim. Tam omuz kısmına kadar 31-32 ilmek çıkarıyoruz. Yine arka bedende de devam edelim. Yine arka bedenden de 31-32 ilmek çıkaralım. Toplamda 62-64 ilmeğimiz olması gerekiyor. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Bütün ilmeklerimi çıkardım. Ön bedenden 31, arka bedenden de 31, şişimde toplamda 62 ilmeğim oldu. Fezanın kuğu ipini arkadaşlar şu şekilde 2 kat olarak kullanacağım. Çünkü daha fazla tüylü olmasını istediğim için. Sizler de daha fazla tüylü olmasını istiyorsanız 2 kat kullanabilirsiniz ya da daha fazla yoğun tüylü ipler kullanarak da örebilirsiniz. İpimi tam şu köşeden herhangi bir yere
geçirip bağlıyorum. Gazal rak ipimle birlikte öreceğim. Almış olduğum ipleri arkadaşlar Instagram sayfamda etiketleyeceğim hangi tuhafiyeden aldığımı. Sizler de bu ipleri kullanmak isterseniz sipariş verebilirsiniz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak bütün ilmekleri öreceğiz. Toplamda kaç sıra öreceğiz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6-7 sıra kadar örelim. Kalınlığını istediğiniz kadar bir sıra fazla ya da eksik de örebilirsiniz. Şimdi 6 sıra örelim. 7. sırada kolumuzu keseceğiz. Ben 6 sıra örüp geliyorum. 6 sıra ördüm arkadaşlar kol kenarını. Şimdi arka yüzde kesim yapacağım. Kesimlerimi nasıl yapıyorum onu da göstereyim. 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. Tüylerden dolayı çok belli olmuyor ilmekler. Ama örerken kolay arkadaşlar. Ekranda çok gözükmüyor. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeklerimizi bu şekilde kesip tamamlayalım. İlmeklerimi keserek tamamladım arkadaşlar. Bu kalan ipleri daha sonra tığ yardımıyla iç tarafa çekip gizleyeceğim. Şimdi ben diğer kenarı diktim. Bakın arkadaşlar, şu şekilde düzgün bir dikiş tekniğini kullandım. Dikiş izimiz belli olmuyor. Diğer kenarı nasıl dikiyorum göstereyim. En son ilmeklerin şu şekilde arasına girerek dikiyorum. Önce arka parçadan, daha sonra ön parçadan, arka parçadan yine son ilmeğin arasına girip ön parçadan son ilmeğin arasına girip bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. İki parçayı birbirine birleştiriyorum. Dikişi ön yüzde yapıyorum. Farklı bir dikiş tekniği kullanıyorsanız örgülerinizde o şekilde de dikebilirsiniz. Ama bu dikiş tekniği gerçekten güzel bir teknik arkadaşlar. Hem de çok kolay. Şimdi yeleğimizin kenarına dikip ipleri gizleyip daha sonra koldan ilmek çıkardığımız gibi yakasından ilmek çıkarıp arkadaşlar ilmek çıkarıp yine tüylü ipimizle aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Şimdi kenar kısmını dikip geliyorum. Kenar dikişini tamamladım arkadaşlar. Şimdi ön bedenden şu şekilde önce sol ön bedenden, daha sonra yaka kısmından, sonra da sağ ön bedenin kenar kısmından şu kısma kadar, uç kısma kadar ilmek çıkaracağım. İlmeklerimizi kolda olduğu gibi şu şekilde çıkarıyorum. Burada kenarda olan önce büyük boşluklardan 1 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra aradaki küçük boşluktan 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra iki büyük boşluğun arasında olan küçük boşluktan ilmek çıkararak ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Toplamda ön bedende kaç ilmek çıkardım söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bütün ilmekleri çıkarıp geliyorum.
Ön bedenden 75 ilmek çıkardım arkadaşlar. Misinalı şişe ilmeklerimi çıkarıyorum rahat örebilmek için. Bir de tüylü ipi almadan ilmekleri çıkarıyorum. Daha sonra tüylü ipi ekleyip öreceğim. Şimdi yakasından ilmeklerimizi çıkaralım. Yine kaç ilmek çıkardığımı söyleyeceğim. Çıkarıp geliyorum. 20 ilmekten 20 ilmekte yakasından çıkardım. Sağ parçadan da yine 75 ilmek çıkaracağım. Toplamda 170 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Yine kol kısmını örmüş olduğumuz gibi yakasını örelim. Daha sonra kolları 6 sıra örmüştük. Yine yakasını 6-7 sıra örüp kolu kesmiş olduğumuz gibi kesip yaka kısmını da tamamlayalım arkadaşlar. Tercihimize göre de arkadaşlar alt kısmı da aynı şekilde örebiliriz. Etek ucuna da yine tüylü ipimizle örebiliriz. Aynı şekilde ilmekleri çıkarıp yine 6 sıra ördükten sonra kolu kesmiş olduğumuz gibi kesip alt kısma da yine aynı şekilde tüylü bir kısım örebiliriz. Ben yakasını ördükten sonra alta örüp örmeyeceğime karar vereceğim. Çünkü nasıl olacak ben de merak ediyorum. Ben de ilk defa bu modeli örüyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi çıkardıktan sonra tüylü ipimi de ekleyip kolları örmüş olduğum gibi 6-7 sıra örüp yaka kısmını da tamamlayacağım. Şimdi ilmeklerimi aldıktan sonra tamamlayıp geleceğim. Yakasını örüp tamamladım. 6 sıra demiştim fakat 8 sıra ördüm arkadaşlar. 6 sıra biraz az oldu. 8 sıra ördükten sonra 9. sırada arka yüzde kolları kesmiş olduğum gibi kesip yakasını tamamladım. İsterseniz kolları da 8 sıra örebilirsiniz. Şimdi yeleğimizin alt kısmını da yine aynı şekilde tüylü iple öreceğim. Önce ilmeklerimizi çıkaralım. Şu şekilde sağ parçamızın arkasına ipimi bağladım. İlmekleri alırken sadece bu ipi kullanıyorum arkadaşlar. Örerken tüylü ipimi de takacağım. Şimdi tam şu kısımdan ilmek çıkarıp yine 4 numaralı şişle öreceğim. Bu sefer düz şiş kullanacağım. İlmeklerimizi gördüğümüz her ilmeğe batarak çıkarıyorum. Bence bu alt kısmına, lastik kısmının altına da tüylü iple örersek arkadaşlar daha güzel olacak diye düşünüyorum. İsterseniz sizler örmeye de bilirsiniz ama ördükten sonra daha gösterişli ve daha şık olacak. Şimdi yeleğimizin şu şekilde altından ilmeklerimizi tam tüylü kısma kadar çıkaralım. Toplamda yine kaç ilmek çıkardığımı söyleyeceğim. Bütün ilmekleri çıkarıp geliyorum. İlmeklerimizi şu şekilde görmüş olduğumuz her boşluğa batarak çıkaralım. Şişimde toplamda 115 ilmeğim var arkadaşlar. 2 kat yapmış olduğum tüylü ipimi de şu şekilde göstereyim. Yoğun tüylü olmasını istediğim için 2 kat olarak ördüm. Hem kenarları hem kolları ve hem de alt kısmı 2 kat olarak örüyorum. Tüylü ipimi de bağladım. Şimdi ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak toplamda 8 sıra örelim. 9. sırada yani arka yüzde kolları kesmiş olduğumuz gibi kesip yeleğimizi
tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ben yeleğimi tamamlayıp geliyorum. Yeleğimin alt kısmını da tüylü iple örerek tamamladım. 8 sıra ördüm. Arka yüzde 9. sırada kesip yeleğimi tamamladım. Yeleğimin ön kısımları tüylü olduğu için düğme ya da ilik açmadık arkadaşlar. Düğme kullanmıyoruz. O yüzden iç kısma ben görünmeyecek bir şekilde bağcık yapacağım. İsterseniz çıt çıt da kullanabilirsiniz. Bağcığımı şu şekilde yapıyorum. Onu da göstereyim. İpimi yetecek kadar uzun alıyorum. 1-1,5 metre kadar alıyorum. Daha sonra öreceğim ipi şu şekilde bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonra uzun bırakmış olduğum ipi tığıma dolayıp bu şekilde örüyorum. Bağcığımızı 30-35 santim kadar örelim arkadaşlar. İsterseniz saten kurdele de kullanabilirsiniz siyah renginde. Bağcık olarak yine aynı şekilde şu kısımlara dikebilirsiniz. Ben bağcık yapmayı tercih ettim. Şimdi 30-35 santim kadar örüp geliyorum. Örmüş olduğum bağcığı tam karşılıklı gelecek şekilde tam karşısına bağlayıp iplerimi gizledim. Tığ yardımıyla gizledim. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de bağcıklar iç tarafta kalıyor arkadaşlar. Gözükmüyor zaten, şu şekilde görünmeden de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok tatlı bir bebek yeleği oldu arkadaşlar. Ben çok keyifli ördüm. Arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü de bu böyle arkadaşlar. Çok şık. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Paylaşacağım yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.